İsrail ne kadar katilse Amerika aynısıyla katil. Hatta daha çok katil çünkü bunu durdurabilecek tek ülkeydi. Durdurmadığı gibi bebekleri öldüren bombaları da o verdi. Ama onun yöntemleri bizden farklıdır. Mesela biz unutmayız. Devlet unutmaz. Yani kimse bugün İsrail'e bölgedeki herhangi bir ülke gidip kendi başına saldıramaz. Ona saldırmak demek Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmak demektir. Amerika sizi vurur. Yani sadece İran değil. Yani Türkiye'ye öyle bir gözdağı verebilirsiniz. Yani biz bu toprakların çocukları olduğumuz için bunun acısıyla tatlısıyla yoğrulmuş geliyoruz. Bizim yani ne tecrübelerimiz var. Bu tür olaylardan kimse bizim kulağımıza küpe takamaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de iyi misin? Ben de iyiyim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Eksik olma. Teşekkür ederim. Hocam bugün sizinle 3 Ocak 2024 tarihinde yaşanan İran'da ve bölgede büyük etki yaratan seri patlamaları ve bölge etkilerini konuşmak üzere bir araya geldik. Hemen sorumu sorarak başlamak istiyorum. Hocam sizce bu saldırı bölgeye nasıl yansır? Faili kim veya kimler olabilir? Valla şimdi bu olayın olması için her sebep var. Yani bir de istisnai olarak bunun faili kim olursa olsun fark etmeyen bir durum var. Bak bu çok ilginç bir şey. Yani İran'da bu olayın gerçekleşmesi hiç sürpriz değil. Şimdi sebeplerini anlatacağım. Hatta beklenilen bir şey. Hatta kimlerin olduğu üzerine de bir liste bile çıkarabiliriz. Gel gelelim. Bu listenin bir önemi yok. Hepsi aynı yere bağlanıyor sonuçta. Ama önce şunu anlayalım. Yani bu bombanın patladığı yer ne? Çünkü bizi de ilgilendiren bir kısmı vardı. Neydi o? Bu patlamanın olduğu günden bir gün sonra İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecektir. Bu ziyaret her iki ülke tarafından da çok beklenen bir ziyaretti. Sadece iki ülke tarafından da değil, bütün bölgenin yani Büyük Orta Doğu'da da çok beklenen, dışarıdan da çok dikkatle takip edilen bir konuydu. O kadar takip ediliyordu ki Cumartesi günü Blinken de Türkiye'ye gelme kararı almıştı. Yani. Bir de öyle o gidecekti, ABD Dışişleri Bakanı gelecekti. Zaten cari bir kriz var, bir savaş yaşanıyor Filistin-İsrail. Bunun olduğu bir zamanda yaşanıyor ama aynı zamanda bu iki ülkenin kendileri arasında yakın bölgede ve dünyada bazı ortak noktaları var. Bunlar konuşulacaktı. O kadar konuşulacaktı ki onu da açayım. Yani senin asıl soruna gelince o zaman işin kıymeti anlaşılacak. Mesela bu olaydan bir gün önce Türk Bakanı Irak'ın onlar başka isim veriyor ama bizdeki Ulaştırma Bakanlığı'na denk düşüyor. Ulaştırma Bakanı'nı kabul etti. Mesela ne konuşuldu değil mi? Bak, Ulaştırma Bakanı ile Türk Bakanı ne konuşur? İşte mesela acaba Irak'taki o refah kalkınma yolunu koridorunu konuştular mı? Gibi. Bu bir tanesi Zengezur. Şimdi bir sayalım önce. O yüzden İran'a bir tam tarif edelim. Bir, bu olay olmadan hemen önce resmen BRICS'e üye olmuştu İran. Yani bir BRICS üyesiyle karşı karşıyayız. İki, Kızıldeniz'de bir takım değişkenler ortaya çıkmaya başladı. Batı en az 10 ülkeyle birlikte yine Amerika'nın başına çektiği bir koalisyon oraya da basmaya başladı. Denizlerin üzerine de basmaya başladı ve Yemen üzerinden basmaya başladı. Yemen yani Husi dediğin İran'ın bir uzantısı. Bir başka konu Körfez-İran ilişkileri. Bunlar da düne kadar problemliydi. Sonra Çin'in araya girmesiyle birlikte Suudi Arabistan'la İran'ın arası düzeltildi. Çok önemli bir konu. Olacak iş değil. Yani zaten temel sorun Orta Doğu'da neydi? Şiilerle Sünniler arasındaki gerilimin türevlerini yaşıyordu. Bunları barıştırmak ve Çin gibi bir ülke. Yani onun dini neyse öyle düşünün. O zaman gariplik iyice ortaya. Ve kavga gürültü yaratmadan. Tabii halledildi bir defada yani Ukrayna gibi değil. Ve bunu devam dedik. Mesela 4 İsrail-Filistin Gazze Savaşı sürerken Ermenistan-Azerbaycan Savaşı ve çıktıları İran'ın ana oyuncu olduğu bir başka eksen. Zengezur da dahil ona, Kafkaslar da dahil, Türkiye, Gürcistan, Rusya'nın dahil olduğu başka bir hat. Bizim hemen alt, şimdi kaç 5-6. Hemen altımız Irak-Suriye'deki İran etkisi. Proxy'ler değil mi? Tabii, İran etkisi. Şimdi böyle giden bir ülkeyle son zamanlarda dediğimiz bunu böyle birkaç aylık bir şey anlasın bizi izleyenler. Yani 2023'ün tamamı değil. İran jeopolitiğinin yükseldiği bir dönem.
Yalnız bu yükselme hali İran'ın kendisinden beslenmiyor, kendisinden kaynaklanmıyor. Yani kendi Türkiye gibi değil yani. İran'ı Çin ve Rusya yükseltiyor. Yükselttiği için de artık şöyle bir durum var. Orta Doğu'ya Doğu ilk defa bu kadar batı atımlı olarak giriyor. Doğal olarak biz mesela sadece İran'la sınırdaş değiliz orada. Çin ve Rusya'yla da sınırdaşız. Ama Irak'ta da varlar, Suriye'de de varlar vesaire vesaire. Böylece bir bombanın patlamasının arkasındaki jeopolitik tabloyu kabaca ama herhalde bayağı bir şey olduğunu da söyleyerek izah etmiş oluyoruz. Bunun daha devamı var. Şimdi ikinci soru şu, değil mi? Hani senin sorduğun. Ya tamam, peki sebep ortada. Yani birden çok sebep var. Bu bomba niye patlamış olabilir dediğimizde benim saydığım bütün maddeler caridir. Birisi çıkıp diyebilir ki efendim bunu bağıra bağıra İsrail'in yaptığı ortada, başka şeyi konuşmaya gerek yok. İsrail'in İran düşmanlığını bilmeyen yok vesaire vesaire. Mantıklı mı? Tabii ki de çok mantıklı. Hiç problem değil. Peki efendim bu gerilimi herkes biliyor. Bir başkası bundan faydalanmış. Evet olabilir. Onda da bir sakınca yok. Yani tahliller açısından bir sakınca yok. Onun da dibine bakarsanız ucu ya Amerika'ya gider, ya İsrail'e gider, ya İngiltere'ye gider, bir yere gider. Yani orijinalinden gelmez. Anlıyoruz ki bu saldırı, yani hatta şu da, İran iç siyasetini dalgalandırmak adına yapıldıysa da fark etmez. Çünkü İran yönetiminden rahatsız olanlar kim diye düşündüğünüzde onların ucu da aynı yerlere bağlanıyor. Bir başkası şunu da söyleyebilir. Efendim işte tam çok önemli bir ziyaret gerçekleşecekti. Türkiye'ye gelecekti. Bunu sabote etmek için yapıldı bu patlama. Zorlama mı? Tabii ki de zorlama. Ama bu söylendiği zaman çürütemediğiniz için bunu da yazabilirsiniz. Bu yüzden faillerin kim olduğuna ilişkin çok fazla şey söyleyebiliriz ama önem açısından sekonderdir, talidir, ikincildir yani. Bizim için önemli. Mühim olan İran jeopolitiğinin bizim için ve bölge için ne anlattığı, bu patlamanın sonuçlarının da ne olabileceğidir. Şimdi birinci olağan şüpheli İsrail. Peki. İsrail'in şu an bunu yapmak için sebebi var mı? Tabii ki de. Boğaz'a kadar. Yani boğazına kadar sebebi var. Üstelik yapmışlıkları var. Fahrizade. Tabii yapmışlıkları var. Hamas olayı var, işte Lübnan olayı var. Artı yani mezar kimin mezarı? Kasım Süleymani. Onu kim öldürdü? İşte mezarda zaten kimin mezarıydı? Zaten durumu anlıyoruz o zaman. Orada onlar öldürdü. Mesele yok. İsrail bunu yapmaktan aynı zamanda çekinmez de. Hiç öyle bir çekincesi yok ama üstüne almayacaktır, ayrı konu. Peki sebep? Yani neden şimdi? Zaten Gazze'de, Filistin'de çok ciddi bir şeyin içinde, mücadelenin içinde. 2, bunu sağa sola sirayet etme riski bulunuyor. Değil, kendisi de bunu zaten teşvik ediyor. Mesela saldırının olduğu gün ya da ertesi gündü Sayın Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması vardı. O açıklamanın içinde bir satırda diyor ki vallahi İsrail'i Lübnan konusunda zor tutuyorlar diyor. Yani zaten gidecek gibi. Adam orada da savaşmak istiyor. Hasılı pırıl pırıl bir numaralı şüphelimiz var elimizde. Başka kim olabilir? Amerika Birleşik Devletleri olabilir. Peki sebebi var mı? İsrail'e göre yani Amerika-İran düşmanlığı ceptedir ama onun yaptığını düşündürtecek stratejik sebebimiz bulunmuyor. Ya da tartışmalı diyelim, bulunmuyor değil mi? Tartışmalı bir konu. Çünkü Amerika başından beri İsrail meselesinin, Filistin meselesinin bölgeye sirayet etmesinden korkuyor. Yayılmasından korkuyor. Bunu da istemiyor. Bunu istemediğine de Hamas atağından bir hafta sonradan başlayarak İran'a defaatle ihsas ettirdi. Yani hissettirdi. İran da hissettirmekten gayrı apaçık bir şekilde ona cevap verdi. Dedi ki bizim topraklarımıza yönelik bir saldırı olmadığı sürece biz bu işe karışmayacağız dediler. Böylece Washington'la Tahran arasında zımni, herkesin birbirini anladığı, kabul ettiği ve sakinleştiği bir mutabakat ortaya çıktı. Bu yüzden Amerika ikincil. Temel duruşuna bakarsanız da mesela Amerika'nın yani birçok görüşte diyor ki Amerika aslında bütün Orta Doğu'ya yayılmasını istiyor. Yukarıya da aşağıya da Körfez'de hatta Afrika bölgesine de. Çünkü buradaki düzenin değişmesinin baştan kurulmasını istiyor. Şimdi onu tam bilemiyoruz.
Bilemiyoruzdan kast, bilemiyoruzu şöyle anlıyoruz. O konuda biraz şüphelerimiz var demektir. Bölgeye basmak zorunda Batı zaten. Bunda şüphe yok. Konuşmanın en başında ne dedik? Doğu tarihindeki en güçlü ve en derin bir şekilde Orta Doğu'ya girdi. Batı'yı itekleyerek geldi üstelik buraya. Doğal olarak burası öyle önemsiz bir bölge değil. Yani Kartgah'a çok yakın bir bölge ve buradaki denizlerin tutulması gerekiyor. Akdeniz'in, Kızıldeniz'in, Basra'nın, Hazar'ın, Karadeniz'in onlara göre. Bunların şu anda en az ikisini kaybetmiş durumda. Karadeniz ve Hazar'ı kaybetmiş durumdalar. Basra'da kontrolleri yok ama Doğu Akdeniz'de şeyde var. Kızıldeniz'de kontrolleri var. Kızıldeniz'de de sınırlı bir kontroldür. Onu da şöyle, yani bir saldırı yapamazsınız ama onlar da oranın kontrolünü tamamen ele geçiremezler. Konu anlatılırken yani Kızıldeniz'deki mesele Arap Yarımadası üzerinden anlatılır. İşte oradaki ülkelerdeki Amerikan etkisi nüfuzu üzerinden ama mesela hemen sağ tarafı da yani haritayı karşınıza aldığınızda sol tarafı da Amerikan karşıtı ülkelerdir. Yine de burada bir gücü olduğunu kabul ederiz. Akdeniz'de de vardır, Batı genel olarak. Koalisyonun tarifine de bakarsanız Kızıldeniz'de bir koalisyon oluşturmak istediler. Bahreyn dışında hepsi Batı ülkeleri, hatta uzak alakasız ülkelerdir. Burada bir güç gösterisi yapıyorlar. Buradan anladığımız şey, bunlar İran'a karşı demek değil. Bunlar Amerika'nın bölgedeki hakimiyetini kaybetmemek için yaptığı şeyler. Çünkü Amerika'nın darlandığı bir konu var artık. Birincisi, 2 tane savaş var şu anda Batı'nın yürüttüğü. Birisi Ukrayna, birisi Filistin. Ukrayna savaşını kaybettiler. Bakmayın sahada devam ettiğini. Kaybettiler. Bunun çok ciddi sonuçları olacak. Filistin'i de kaybettiklerini göreceğiz. İnşallah. Öyledir yani. Burası Filistin devletine yer açıyor. İsrail'de daha elini ayağını nereye koyması edebini öğretecek bir sonuç çıkması için birçok ülke çalışıyor. Ama şu da bir gerçektir. Yani kimse bugün İsrail'e bölgedeki herhangi bir ülke gidip kendi başına saldıramaz. Ona saldırmak demek Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmak demektir. Amerika sizi vurur. Bu cümleleri böyle kurmaz kimse. Tam gerçeklik budur. Varsa denemek isteyen buyursun. Bu böyledir. Bu Amerika'nın gücüne yapılmış bir atıf da değil. Tam tersine rezilliğine yapılmış bir atıftır. Bu bölge ülkelerinin tamamına küpe olsun diyedir. Tek başınıza iş yapmayın. Birlikte iş yapın. Nitekim Türkiye'de onu yapıyor işte. Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan çıkan bir yedili, ne diyelim ona, kılavuz grup var. Onlarla birlikte dünyanın her yerine bunu anlatıyorlar. Döndük tekrar İran'a. Bunları niye anlattık? Bölge jeopolitiğinin neresine oturduğuna ilişkin. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla bunu kimin yaptığına ilişkin elimizde bir, ne diyorlar, robot resim var. Bunun karşılığı olur mu? Olur. İran buna karşılık verir mi? Tabii verir ama onun yöntemleri bizden farklıdır. Mesela biz unutmayız. Devlet unutmaz. İran ise şöyle yapıyor. Mesela Irak ve Suriye'deki Amerikan askeri üslerine yönelik sürekli irili ufaklı, yani bazen zarar veriyor, bazen vermiyor, bazen yaralılar oluyor ama eskisine nazaran İsrail-Filistin savaşından sonra artan bir şekilde burada saldırıları var. Yani sürekli olarak İsrail'e zarar vermeye, Amerika'ya zarar vermeye çalışıyor. En azından zarar veremese bile elini tutmaya çalışıyor. İkinci, artık kaçıncı mesele olduysa, reisinin Türkiye'ye gelmesi meselesi vardı. Bu gelse iyi olacaktı şu sebepten. Tabii anlıyoruz tabii ki de. Zaten kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızı aradı, durumu izah etti. Anladı Türk gayet tabii. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, işte olaydan üzüntüsünü, hayatını kaybedenlere rahmet dilendi vesaire vesaire. Anladı Ankara durumu. Yani anlaşılmayacak bir şey değil de onların hassasiyet göstermesinin nedeni bu ertelemenin ikinci olacağıydı. Bu yüzden bir rahatsızlık hissetmesin Türkiye diye bizzat Cumhurbaşkanları aradı, reis aradı. Böyle geleceğiz ama bu durumu görüyorsunuz dedi. Fakat gelselerdi şöyle bir durum ortaya çıkacaktı. Mesela şöyle bir görüntüyü görebilecek miydik? Ben şahsen merak ediyorum. İşte kendi görüşmeleri yapılmış vesaire. 2 tane Cumhurbaşkanı çıkmış. Basın toplantısı yaparlar yapmazlar bilemem. Ama yaparlarsa görüntüyü bir hayal edin. Bir yanda İran Cumhurbaşkanı duruyor, bir yanda bizim Sayın Cumhurbaşkanımız duruyor. Bütün dünya basını orada ve orada gazetecilerden birisi çıkıp diyor ki İsrail için ne düşünüyorsunuz diye. 2 Cumhurbaşkanı da bunun hakkında konuşacak. Ve bütün dünya bunu duyacak. Veya Orta Doğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya Amerika Birleşik Devletleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Vesaire vesaire bu konular gider. Basın toplantısı yapılmaz. Yapılır onu bilemem. Yapılır diye de yapılmaz. Ayrı konular. Fakat şu yapılmıştı. Türkiye ile İran arasında bir seri anlaşma imzalanacaktı ve bunların
büyük bir kısmı kritiktir. Artı anlaşmaya girmeyen konuşmalar, görüşmeler bağlanmıştı. Bir kısmı da liderler eliyle bağlanacaktı. Bunlardan biri de Irak ve başta Irak sonra Suriye'deki durumlarla ilgili. Birincisi terörle mücadele, yani PKK ile mücadele. İkincisi Astana süreci ve bölgenin huzura kavuşması için, en kibar ifadesi budur ama ne olduğunu biliyoruz Irak, Suriye'de, bir yol. Üçüncüsü kuzey bölümü. Yani işte Hazar Havzası ile ilgili tartışmalar, Zengezurko, bunlar çok çok kritik konular ve dünya jeopolitiğine yönlendirici, nüfuz edici yön ve yani yeni yönler, hatta rotalar çıkaracak anlaşmalar içeriyorlar. Şimdi anladık, bir bölgeyi tarif etmeye gayret ediyoruz. Genel hatları bu. Peki saldırı bununla mı ilgili? Evet, görünen bu. Yani bu bir adi vaka değil. Lübnan'daki Hamas'ın 2 numarasına yapılan suikastla bunu beraber okumamız mümkün olabilir mi? Tabii mümkün olabilir ama ondan şeyle de sanırım ondan önce de yanılmıyorsam, sen yine bak düzelt lütfen eğer, Süleyman'ın yardımcısı da öldürülmüştü kısa süre önce. Ebu El Mühendis. Tamam. Yani şimdi bunların hepsi bize topun geliş, yani kavisini anlatıyor. Mühendis Süleyman ile beraber Evet. öldürülmüştü. Yani bir ortalanan bir top var, birisi yani kendisine şey hazırlıyor, gollük pozisyon hazırlıyor. Şimdi bunlar birleşiyor. Buradan mesela ben şunu da çok düşündüm, birçok hocamıza da danıştık falan, acaba ne düşünürler diye. Yani sürpriz ne olabilir burada? Yani hiç aklımıza gelmeyen bir katil olabilir mi bundan fayda sağlanabilecek? Kimin işine yarar sorusuna tam bir düzlem kuramıyor kimse. Çünkü karşılığı yok. Efendim ne oldu şimdi? Bomba patladı. İran'da bir karışıklık oldu. Ama artık yani yarına kalmaz o. Stratejik bir şey yok mu? Bir gözdağı verildi. Vallahi yani bölge ülkelerinin bu, yani sadece İran değil. Yani Türkiye'ye öyle bir gözdağı verebilirsiniz. Yani biz bu toprakların çocukları olduğumuz için bunun acısıyla tatlısıyla yoğrulmuş geliyoruz. Bizim yani ne tecrübelerimiz var. Bu tür olaylardan biz bizim kimse bizim kulağımıza küpe takamaz. Onun için diyoruz ki bu şuna dayanıyordu. Geldiğimiz nokta şudur. Nihai tahlilde. Başka biri de çıkarsa onu da konuşmayı çok isterim. Çünkü o da heyecanlı bir iştir. Allah Allah deyip tekrardan bakarız. Ama bugün itibariyle İsrail büyük Batı güçlerini oyuna dahil edebilmek adına, savaşa dahil edebilmek adına İran'ın yanlış bir hareket yapmasını teşvik etmek istedi. Mesela şöyle bir şey olsa çok sevinir İsrail. İran'dan İsrail'e birkaç füze atılsa. Direkt değil mi? Tabii. Emin olun şeyi bile çalıştırmazlar. Hani vursun diye. Bu onlara kurtarıcı olur. Çünkü başta ne dedik? Evet, Amerika bunun büyümesini, yayılmasını istemiyor. Bunda şey zannetmesin kimse. Hani Amerika yayılmasını istemiyor. Çünkü işte üzülüyor. Öyle bir şey yok. İsrail ne kadar katilse Amerika aynısıyla katil. Hatta daha çok katil, çünkü bunu durdurabilecek tek ülkeydi. Durdurmadığı gibi bebekleri öldüren bombaları da o verdi. Bunda bir şey yok. Sadece bunu kontrol edecek güce sahip değil. Konjonktür, şartlar müsait değil. Bir de artık onlar kampanya dönemindeler. Amerika'da seçim her şey demektir. Her şey demektir. Seçime gidiyorlar. Bunun üzerinde bir şey olmaz. Bakın zaten önümüzdeki dönemde de onların konuşmalarını yapacağız seninle inşallah. Doğal olarak bunun için durdurmaya çalışıyor. Fakat İsrail'in istediği, bölgede kaybettiği saygınlık, prestij bizim için zaten yoktu ama dünyada vardı, işte görüyoruz. Ve stratejik pozisyonunu kaybetmemek için ve savaştan sonra da devam ettirebilmek için böyle bir sorunun ortadan kaldırılması için, İran gibi bir sorunun, savaşın büyümesini, en azından İran'ın dahil olarak, o da zaten Amerika'nın dahil olması demektir ki büyük felakete yol açar, söyleyeyim. Bunu teşvik etmek için yaptı. Elimizdeki bir numaralı katil budur. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şu an yok ama sonra işte başka bir konuşmamızda da bölge dinamiklerini başka bir ülke üzerinden alarak işlemek hoş olabilir. Ona da bakarız artık önümüzdeki dönemde. Çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İsrail ne kadar katilse Amerika aynısıyla katil. Hatta daha çok katil, çünkü bunu durdurabilecek tek ülkeydi. Durdurmadığı gibi bebekleri öldüren bombaları da o verdi. Ama onun yöntemleri bizden farklıdır. Mesela biz unutmayız. Devlet unutmaz.